Merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün olsun. Bugün köfte dolması yapacağım. Bu benim yine kendi taktığım bir isim ve kendi oluşturduğum bir yemek tarifi. Şimdi şu tarafta e, dolmamızın içi var. Bu tarafta da hazırlayacağım köftemin malzemeleri var. Önce köftemi hazırlayacağım. Sonra içimi hazırlayacağım. Ve daha sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Şimdi burada 700 gram kıymam var. Orta yağlı. Bir yumurtam var. 4 diş rendelenmiş sarımsağım var. Bir çay bardağı ince bulgurum var. Ben esmer tercih ettim. Köfteye uyumlu olsun diye. Bir büyük soğan rendem var. Bir su bardağı ekmek için var. Ve salçam var. Onu göz kararı koyacağım. Bu tarafta da lapa şeklinde haşlanmış pirincim var. 2 adet patates haşlandı ve küçük küçük doğrandı. Eze eze doğrandı ama püre değil. Burada çeçil peynirim var 1 bardak. Burada da sivri biberlerim çok ince doğranmış. Burada da maydanozum var. Ve baharatlarım var. Haydi başlayalım. 700 gram kıymamızı koyduk. Soğanlarımızı koyduk. Sarımsaklarımızı koyduk. Ekmek içlerimizi koyduk. Bulgurumuzu koyduk. 2 tatlı kaşığı salçamızı koyduk. Bir yumurtamızı kırdık. 2 çay kaşığı tuzumuzu, 2 çay kaşığı kimyonumuzu ve 2 çay kaşığı kekiğimizi ekledik. Ve şimdi kıymamızı güzelce yoğuruyoruz. Evet, köftem istediğim kıvama geldi. Bakın. Çok güzel. Yalnız şöyle bir püf noktası var. Bunu yoğururken içine yarım çay bardağı kadar da su kattım. Çünkü köftenin harcının birbirini tutması için önemli. Bunu da belirtmiş olmak isterim. Şimdi yapacağım şey şu şekilde parçalar alıp şöyle büyük, bakın elimin içini dolduracak kadar bunları bu şekilde tepsime dizeceğim ve buzdolabında mutlaka bunu dinlendirmemiz gerekiyor. En az 1 saat köftenin kendini bulması önemli. 1 saat dinlenmesi gerekiyor. Kızım da burada bu arada. Ben yemek yaparken beni izlemeye bayılır. Hiç bırakmaz. Çok usludur kızım. Maşallah diyebiliriz. Evet, köftemizi de güzelce şekillendiriyoruz. Köftelerimiz dolapta dinlenirken biz de iç harcımızı hazırladık, karıştırdık ve bunu da onun yanına dolaba kaldırıyoruz. Köftelerimizi aynı içli köfte hazırlar gibi ortalarından parmağımızı sokup ve içinde yavaş yavaş döndürerek, şekil vererek ve iyice içinde yer açmaya çalışarak hazırlıyoruz. İç harcımızı da bildiğimiz dolma doldurur gibi, ister etli olsun ister pirinçli olsun, İç harcımız olan patatesli dolgumuzu içine böyle ite ite güzelce yerleştiriyoruz. İtmekten korkmayın. Sonuçta ikisinin de bütünleşmesini istiyoruz. İyice içine bastırıp köftelerimizin üstünde patateslerimizin de görünmesine izin veriyoruz. Böylece çok daha güzel bir görünüm elde ediyorlar. 4 domates rendesi, 2 yemek kaşığı salça ile hazırladığımız sosumuzu köftelerimizin üzerine döküyoruz. Bu aşamada sosumuzun içinde hiç su yok. Bu şekilde sadece domates ve salçalı haliyle köftelerimiz üzerine koyduktan sonra
Fırına vermeden önce de 2 su bardağı oda sıcaklığında suyu ekliyoruz ve 170 derece fırında 35-40 dakika arasında fırınlıyoruz. Evet, fırından çıktı ve mükemmel bir görüntü görüyorsunuz, dumanları tutuyor. Peynirler erimiş, iç dolguyla köfte tamamıyla karışmış. Afiyet olsun.